Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir öyküyle geldim. Bu filmin hikayesini bayılarak izledim ve belki de şu ana kadar açık ara bayıldığım konusuyla, oyunculuklarıyla, işleyişiyle bir film. Filmimizin adı The Name ve başrollerinde benim çok sevdiğim bir oyuncu var. John So-min ve Cho Jung-won adlı oyuncularımız başrollerini paylaşılıyor. John So-min'i çok severek takip ediyorum. Gerek katıldığı programlar olsun, gerek filmleri olsun. Burada canlandırdığı karakter aslında bütün istediği şeyleri yapabilecek bir kadın düşünün. Hem maddi olarak hem toplumsal statü olarak ve her şey istediği gibi görünen bir kadın karakterini canlandırıyor. Öteki tarafta Choi Jung-woo'nun canlandırdığı karakter ise süper yetenekli bir kişi. Fakat bu yeteneğini gösterecek bir fırsatı bulamamış. Maddi durumu pek de iyi olmayan ama aynı zamanda yaptığı mesleği de devam ettiren çok tutkulu bir ressam olarak karşımıza çıkıyor. O bu kadar şanssızken bir o kadar da şanslı görünen bir kadın karşılaşınca çok güzel bir aslında hikaye ortaya çıkmış. İnanın bana bu filmi izlediğiniz zaman birçok şeyi sorguluyorsunuz ve belki de hayata teşekkür ediyorsunuz izlerken. O yüzden çok güzel bir aşk öyküsü olarak da geçebilir. Çok güzel bir ders niteliğinde film olarak da geçebilir. O yüzden de sizlerle buluşturmak istedim. 2020 yapımı bir film. Çok da yeni değil. Fakat 1 saat 50 dakika ve oldukça da hızlı giden bir film. Umarım siz de çok severek izlersiniz. Ben şimdi yorumlara geçmek istiyorum. Ve şunu söyleyeyim. Gerçekten çok beğendim. Gözlerimde yaşlarla izledim ve bitirdim bu filmi. Böyle bir aşk gerçekten var mı? Yoksa filmlerde mi izleyebiliriz bilmiyorum. Hayran kalınası bir şey bence. Tabii ki bu kadar tesadüf, kader vesaire bunlar filmde olabilir ama hem ne kadar paranız olursa olsun sağlığın ne kadar önemli olduğunu size bir kez daha hatırlatıyor. Hem çok büyük bir ders var aslında orada. Bu hayalet ressamlar ya da söz yazarları çok fazla sömürülebiliyor ve hakları bence yeteri kadar da verilmiyor. Çünkü genelde isimleri geçmiyor projelerde. Bunu kabul ederek geçimlerini öyle böyle sağlamaya çalışıyorlar ve yeteneklerini maalesef kullandırtıyorlar. Bu yüzden burada bunun olmayışı beni çok mutlu etti. Bu arada filmde kullanılan bütün eserler bence çok güzel duruyordu. Yani benim bile alasım geldi. Ve çok güzel, o anlamda da size ders veriyor. Aşkları olarak zaten inanılmaz bir aşk görüyorsunuz. Evlenmeden bütün hayatını tamamlamış ve filmin finali bile beni çok duygulandırdı. O kutusunda hem özünde duruyor hem de sevdiği kadına bakarak belki de vefat etti ya da etmedi bilmiyoruz. Ben öyle yorumladım. O kısmı çok duygusal. Öteki yandan da annenin bu kadar, yani sen ölsen bile ben ismini yaşatacağım. İşte sen benim kızımın hayatını karartma. Yani o durumda bile bu kadar soğuk ya da nasıl diyeyim bencil düşünen bir havası da vardı. Yani o da insanı düşündürtüyor. Mesela Somi'nin
dediği şey vardı, bir replik vardı. O da şuydu, annesine diyor ki bana bunun yanlış olduğunu ve artık bundan vazgeçmem gerektiğini söylemeyecek misin? Yani hayalet bir ressam kullanıyorum. Annesi de diyor ki hayır. Yani görebiliyor musunuz? Aslında çok kusursuz bir hayata sahip gibi duruyor ama çektiği acıları bilmiyoruz. Bir yandan vicdanlı bir yükü de var. Çünkü başkasına nakil edilmesi gereken bir kalbi taşıyor. Ve onların karşılaşıp çok inanılmaz bir hikaye ve 1 saat 50 dakikada bu kadar güzel işlenebilir. Bu kadar sıkmadan, boğmadan, keyifle. Gerçekten çok beğendim. Ve en kısa sürede de bir shorts'la bu hikayeyi size göstermek istiyorum. Umarım severek izlersiniz. Dram olduğunu söyleyeyim. Ama beğeneceğinize de bir o kadar eminim. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.